sakinliği, köyleri, güzel plajlarıyla Yunanistan'ın en büyük 3. adası Midilli'den hepinize merhabalar. Atladık arabamıza, geldik komşuya. Bu arada Yunanistan'ın en büyük 3. adası diyorum ama kafanızda öyle ufak bir ada belirmesin. Adanın sahil şeridi tam 350 kilometre. Adada bir yerden bir yere gitmeye çalıştığınızda yaklaşık 1-1,5 saatlik yollar var. Efendim Midilli dediğimizde aklımıza ne geliyor? Tabii ki deniz, tabii ki Uzo, tabii ki Yunanistan'da olduğu gibi tavernalar, güzel deniz ürünleri. 3 gün gezeceğiz, dolaşacağız. Biz nereyi görürsek kamerada sizlere de oraları göstereceğiz. Midilli'de yaz tatili nasıl yapabiliriz? Biz neler yaptık onlardan bahsedeceğiz. Petra ile başlıyoruz. Hazırsanız Midilli gezisi başlasın. Aras hazır mısın? Aras da hazırmış. Siz de hazırsınız. Buyurunuz efendim. Aras gel. Efendim şimdi Petra'ya ismini veren o 35 metrelik büyük bir kayanın üzerindeki kilisedeyiz. Petra sanırım Yunanca yüksekteki kaya gibi bir anlamı varmış. Burada da bir kilise var. Petra'yı böyle kuş bakışı görebiliyorsunuz. Bakın karşıda plajlar var. 1462'de Fatih Sultan Mehmet'in fethedip Balkan Harbi'nde 1911'de burayı Yunan'a teslim edene kadar Osmanlı hakimiyetinde kalan bir ada burası. O yüzden bize ait çok şey göreceksiniz. Hatta Yunan anakarasından daha fazla Ayvalık'a yakın. O yüzden sokaklarında dolaşırken Ayvalık'tan, Cunda'dan da çok şey göreceksiniz inanıyorum ki. Şimdi biz Petra'nın bu Arnavut kaldırımlı sokaklarında biraz yürüyeceğiz ve oradan da plaja gideceğiz. Bu arada buradaki gezilerimizdeki işte fiyatları, nerede girdik, nerede oturduk, onların hepsini Buket Geziyor Instagram hesabında paylaşacak. Aferin Buket'cim. Ben kendi Instagram sayfamda dilim döndüğünce paylaşacağım. Önce Petra'nın şu güzel çatılı evlerini, kuş bakışı görelim, sahillerini. Sonra aşağı inelim, denize girelim. Denize girelim mi Aras? Babacığım ben sana bir şey söyleyeyim. Babacığım bir şey. Söyle babacığım. Bunun içinde börülce yaptım. Börülce mi yaptın kumda? İşte zeytinyağı koydun mu börülceye? Böyle. Geldik şimdi plaja. Burada plajlarda şuraya gidin buraya gidin gibi bir önerme yapmak istemiyorum sizlere. Çünkü şu arkamda gördüğünüz plaj upuzun bir plaj Petra'da. Nasıl Buket? Harika. Denize ilk ayağını sokan sensin. Su nasıldı? Çok güzel, sıcak. Assos gibi soğuk değil. Onu da söyleyelim. Şimdi Assos da çok yakın. Assos'un denizi serin. Kuzey Ege diye insan işte soğuk zannediyor ama öyle değil. Çok Vallahi güzel. biz Palamutbükü'ne benzettik yolla geldiğimiz yerleri. Tamam. Hemen önü taverna ve sahil. Küçücük bir yol. Efsane bir deniz. Hadi bakalım. Biz şimdi denize, siz videoya. Efendim şimdi Petra'da çıktık o yerden. Arabayla atladık. Anaksos'a gittik. Hemen yanında Anaksos plajı diye bir yer var. Orayı görelim dedik ama biraz kalabalıktı. Petra'dan da çok farklı değildi. Burası bize daha da bir hoş geldi. O yüzden döndük buraya. Şimdi geldik Eden Beach diye bir yerde oturuyoruz. Burada istediğiniz herhangi bir yerde oturup ücretsiz şezlonglardan, şemsiyelerden yararlanabiliyorsunuz. Kimse para almıyor. Sadece yediğinizi içtiğinizi ödüyorsunuz. İşte bir frappe yaklaşık 3-4 euro, bir bira 3-4 euro, hamburgerler 5-10 euro arasında değişiyor. Tercihinize bağlı. Tavernalar da var. Uzos, Mezes, Keyifos, Oturos, yiyoruz, içiyoruz, hepsini yapabilirsiniz. Tercih sizin. Fiyatlar Euro 30 olmasına rağmen bu videoyu çektiğimiz halde Türkiye'nin birçok böyle pahalı mekanına göre uygun, bol porsiyon, keyifli masalar. Şimdi Petra'da yavaş yavaş deniz, keyif yapacağız. Buradan geçeceğiz Molivos'a. Akşam da güneşi orada batıracağız. Bakalım.
İlk günde güneşi Molivos'ta batırdık efendim. Midilli'nin en eski ve en popüler kasabası. Sanki bir ortaçağ kenti gibi. 1960'larda UNESCO zaten bu sebepten dolayı koruma altına almış. Çok güzel Arnavut kaldırımlı sokaklar, çok güzel böyle dekorasyon mağazaları, kafeler. Çok keyifliydi. Biz akşam saatine geldik. O yüzden biraz kalabalık. Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. Türkiye plakalarıyla kalabalık. Bayağı bizden gelenler olmuş. Şimdi güneşin batırmak için böyle oturduk, denizi gören, limanı gören bir yere, Pirate diye bir yere. Frappelerimizi, içeceklerimizi içiyoruz. Buradan da güzel bir tavernaya, yani yemek yemeye gideriz diye düşünüyorum. Böyle manzaralı. Bu arada Yunanistan'daki taverna kelimesi size hani Türkiye'de taverna ne demek, ne oluşturuyor kafanızda bilmiyorum ama burada Yunanistan'da güzel yemek yiyebileceğiniz böyle ufak masalı sandalyeli her yere taverna deniyor. Yani öyle çalgı, çengi, eğlence, sirtaki yapıyoruz aklınıza gelmesin. Hadi bakalım. Video devam et. Midilli gezimiz. Nasıl gidiyor keyifler? Yerine mi Aras? Kahvenin tadına bakalım. Aras kahvenin tadına bakmak istiyor. Yalnız bu küçük bir kamu spotu. Aras'cığım, kahve çocuklara zararlı. Evet dostlar, uyandık, kendimizi gene Molivos'ta bulduk. Şu arkamda gördüğünüz, uzakta aslında çok uzakta değil, kara parçası Türkiye. Geldik Molivos'un kalesine. Tabi bu güneşin altında şu kaleye çıkmayacağız ama buranın manzarasına bakalım dedi Buket. İçeride Buket çok güzel bir böyle pastane mi? Fırın buldu. Fırın. Şimdi ona gitmeye çalışacağız. Oturma yeri yoktu ama belki alıp bir yerde bir şeylerle tıkınırız diyor düşündüm yani börek. Şimdi Molivos'u göreceğiz. Bugün artık rotamızı yavaş yavaş güneye doğru çeviriyoruz. Biz 2 gün kuzeyde kaldık. 2 günde aşağıları gezeceğiz. Bakalım. Midilli'yi gezmeye devam edelim. Buyurunuz efendim. Bugün yemek dediğimiz yer. Liman. Molivos limanı. Bayıldım arkadaşlar. Molivos'a gelin. Hı. Gelin. Molivos sokaklarında dolaşırken dün Buket'in bulduğu ama kapalı olan fırına geldik. İçeride siparişleri veriyorlar. Şimdi bir kahvaltı edeceğiz. Çok keyifli sokaklar, çok güzel bir yer. Ben size demiştim hatırlarsanız burası 1462'de Fatih Sultan Mehmet alınca Osmanlı toprağı oluyor. Ta ki 1911'e kadar. O yüzden de Molivos sokaklarında birçok çeşme görebiliyorsunuz. Osmanlı mimarisinde evler görebiliyorsunuz. Bize ait çok şey var. Ve size bir bilgi daha vereyim. Osmanlı donanmasının kaptanı deryası dediğim zaman aklınıza ilk isim kim geliyor? Bekliyorum. Evet, birçoğunuz sanırım Barbaros Hayrettin Paşa dedi bile. O da Midilli doğumlu. Burada dünyaya geliyor. Babasını Fatih Sultan Mehmet buraya gönderiyor. Açarım tabii. Birisi lollipop almış. Lollipop mu aldın sen? Bak zararlı şeyler. Açıyorum hemen videomu bitirip. Babasını Fatih Sultan Mehmet buraya gönderiyor ve diğer 3 kardeşiyle birlikte Barbaros Hayrettin Paşa burada doğuyor. Burası da onun toprağı. Evet. Buket, neler aldık? Fırını dün kestim ya ben. Evet. Oradan böyle klasik kahvaltı etmek istemedik. Hiç önemli değil. Kapağın dışı o. Strawberry içi çilekli böyle bir şey aldım. Of, Fikrimi yedikten sonra Aras yiyecek söyleyeceğim. Çilekliyi sen mi seçtin Aras? Evet. Tatilde biraz cevizler, yumurtalar kaldı yani. Bu da cream pie. Yeni çıktı. Bu çok iyi. Hemen bitiyor arkadaşlar. O zaman burada videoyu durdurup hemen bir yere çöksek Bir mi? yerde kahve içip yiyebileceğimiz yer bulacağız. Onu da size söyleyeceğiz inşallah. Tamam. Buket, sen fotoğrafını falan çek, paylaşırız. Tamam. Hadi bakalım. Açıyorum. Aras bunun için tutturdu. Hadi bay bay.
Dostlar, kurabiyelerimizi, unlu mamullerimizi aldık. Fırından biraz çıkıp yürüdük. Geldik. Tropicana restoranı. Tropicana restoranı. Buket burayı daha önceden işaretlemişti ama dün yer bulamadık. Ağaçların altında. Bir de şöyle bir şey var. Sahibesi çok tatlı birisi gerçekten. Çok ilgilendi. Biz dedik ki ya fırından böyle aldık poğaçalarımızı, hani gelip oturup bir şey içebilir miyiz? Problem yok, buyurun dedi. Yani ister kahvaltı edebilirsiniz, ister oradan fırından alıp gelebilirsiniz. Böyle şeye takılmıyorlar zaten ya. Yani öyle hani fazla bir her şey çok basit, yalın, sade, şık. Hani senin aradığın her şey burada var. Mesela bak şeyi fark ettim ben. Bizde bir deniz tatili yapılacaksa işte nerede plajda, hangi plaja gidelim, hangi işletmeye gidelim gibi bir hani araştırma var. Çünkü Türkiye'de yok oranın girişi 500 lira, yok oranın yemeği kötü, menüsü pahalı. Ya burada hani 2-3 gündür nereye gidersek gidelim aynı. Yani burada otellere de bakın. Plaj resmi çok göremezsiniz. Çünkü insanlar her yerde plaja giriyor zaten. Denize giriyor. Bir şey değil yani. Plaj için böyle uğraşılmıyor yani. Adama bir bakıyorsun plaj resmi koymamış ama plajı var otelin. Aynen yani. Çünkü onunla uğraşmıyor yani. Sen plaj istiyorsun. Çünkü Türkiye'de plaj bir iş yani. Resmen bir zor. Burada zorluk. deniz tatili için hiçbir şeye takılmayın. Yani oteli beğeniyorsanız, ki biz çok güzel bir otelde kaldık. Onun aşağıya da linkini bırakacağım. Hem adanın kuzeyindeki otel, güneyindeki otelini de göreceğiz. Onu da koyarım büyük ihtimalle. Ama Molibos'a yani geliyorsanız buraya, Molibos'a mutlaka gelin ve bence hani biraz zaman ayırın burada sokaklarda. Çünkü gerçekten her noktası böyle bir küçük Dubrovnik gibi, küçük böyle sanatsal dokunuşlar, taşlarda böyle boyamışlar falan. Biz aşık olduk. Ben tekrar buraya gelip deniz tatili yapmak istiyorum. Tamam. Al işte. Aras'ın tuvaleti geldi. Hadi biz gidip kapatıyorum. Aras'ın tuvaleti geldi. Evet dostlar, şimdi çıktık Molibos'tan, yaklaşık bir yarım saatlik dağ yollarından döne dolaşa geldik Skamenia'ya. Midilli'ye gelecekseniz Midilli'de Skala ismini göreceksiniz her özel ismin başında. Eskiden köyler biraz daha yukarılara, deniz kıyısından biraz daha yükseklere yapılırmış. Ama o köyün, kasabanın da sahil kısmına Skala demişler. O yüzden Skala'yı hep görürsünüz. Burası da Skamenia'nın Skalası. Burada küçük 2-3 tane güzel restoran var. Ufacık bir yer. Tam bir Yunan balıkçı kasabası gibi duruyor. Denize girdik. Güzelce ıslandık. Masayı kurduk. Şimdi güzel ahtapotlar, feta cheese'ler yiyeceğiz. Ve yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Midilli'de göreceğimiz daha çok yer var. Ama burası çok hoşuma gitti. Hakikaten tam otantik bir Yunan balıkçı kasabasıymış. Yolunuz düşerse, araçla geliyorsanız veya burada araç kiralıyorsanız buraya uğrayıp bir öğlen geçirebilirsiniz deyip yemeğe dönüyorum. Hadi bakalım. Size iyi seyirler, bizlere afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Yaklaşık 20 dakikalık bir dağ yolundan geldik Mantamados'a. Burası da güzel bir köy. Mantamados'a neden duracağız? Hem güzel bir yoğurt yiyeceğiz. Buranın yoğurdu meşhurmuş. Bir de arkamda gördüğünüz bir kiliseyi size göstermek istiyorum. Biz de görmek istiyorduk. Rivayete göre zamanında bu kilise çok büyük bağışlar aldığı için çok zengin. Dolayısıyla adaya korsanlar geldiğinde hep bu kiliseyi yağmalamak istemişler. Hikayeyi anlatıyorum sizlere. Gene bir gün, bir istila gününde bir rahip çan çalmak için yukarı çıkıyor. Diğer rahipler aşağıda ayin yaparken de istilacılar geliyor, buradaki herkesi öldürüyor. Yukarı çıkan rahip kurtuluyor. Aşağı indiğinde bir bakıyor ki her yer kan. İçeride bir küçük bir heykel var ve onu da o kanlı topraktan yaptığı düşünülüyor hikayesine göre. Hatta sanırım bakmışlar, içinde gerçekten kana ait bir şey bulmuşlar o heykeli, o büstün yapıldığı toprakta. Böyle de bir hikayesi var. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum ama bir yerin kıymetini hikayesi aslında belirliyor. Doğruluğunu, yanlışlığıyla ilgilenmiyoruz. Şimdi size içerisini göstereyim çünkü çok güzel böyle camda vitrayları da var, renk renk. İçerisine de bakalım. İçeriği gezerken zaten buranın zamanında çok para topladığını da göreceksiniz çünkü muhteşem işçilikler var. Ondan sonra da ne yiyecektik Buket şimdi bunun bahçesinde, kilisenin? Ballı cevizli yoğurttu sanırım. Ballı cevizli yoğurt. Dur, bu sıcaklarda serin bir şeyler yememiz lazım. Önce içeri bakıyoruz, sonra yoğurda gidiyoruz. Gelin bakalım. Efendim oğlum? Ne dedin?
Keyifler nasıl? Aa, Arası sormadım. video sonunda soruyordu. Gel. 2 yaş krizi vardı, 4 de mi var ya? Keyifler nasıl diye sormadım Bir şey çocuğa. söyleyeceğim, çift sayılarda mı hep krizler Çabuk. oluyor? 2 yaş vardı ya, 2, şimdi 4. 4. Çabuk gelin keyifler nasıl Ay diye bilen sormadım. varsa aşağı yazsın, beri gelsin Allah'ınız Evet, aşkına. herkes geliyor. Hazır mısın? Aras'cığım keyifler nasıl? İyi mi? Ay üzüldüm. Üzüldü. Hadi topla bakalım. Kiliseyi gezdik. Şimdi ballı, cevizli yoğurda geldik. Bu kilisenin de marketinde, büfesinde böyle bir adet varmış. Yalnız çok iyi. Sanırım bu köy hayvancılık, süt ürünleri biraz ön planda. Dolayısıyla da buranın yoğurdu. Yunanistan'ın yoğurdu aslında bizim Türklerin yoğurdu kadar dünyada meşhur. Tabii çobanlı falan var. Onlar ayrı konu. Bizim yoğurdumuzdan biraz daha böyle kıvamlı. Tabii biz ne yazık ki artık hani çeşit yoğurt markaları, içinde yoğurttan başka, sütten başka her şey olan markalar da var ama evde yaptığımız böyle annelerimizin, babaannelerimizin, anneannelerimizin yaptığı o eski yoğurtlardan bahsediyorum ben. Şimdikilerden bahsetmiyorum. Tadı güzelmiş. Ama Mert, genelde Balkanlarda hep yoğurt çok güzel değil miydi? Bütün Süt ürünleri çok iyi. Et ve süt ürünleri 10 numara 5 yıldız Balkanlarda. Midilli'nin güneyindeki otelimize doğru giderken Kalloni yolu üzerinde Jumbo'ya geldik. Jumbo'da yok. Açıkçası Aras olmasa ben bile gezebilirdim içerisini. Muhteşem oyuncaklar var. Şimdi Aras'la Buket içeri girdi. Onlar oyuncak bakıyorlar. Gelin size şöyle oyuncakçıyı da göstereyim. İçeride ne var ne yok siz de görün. Sonra devam ederiz Midilli'ye doğru. Midilli gezimize Olimpos Sıra Dağları'nın eteklerinde bir köy olan Agiosos'la devam ediyoruz dostlar. Dün kamerayı yanımıza almadık kamerayı. Çünkü dün full plaj denizdi. Plomari, işte hangi koy, neresi, ne değil onları belki videonun sonunda ya da başka videoda anlatacağım. Biz şimdi gördüğümüz yerleri gezmeye devam edelim. Agiosos köyündeyiz. Dağlık bir köy. Arnavut kaldırımlı, güzel ama burası başka bir şeyle daha ünlü. Sözü Buket Hanım'a bırakıyoruz. Yani şu arkamızda görmüş olduğunuz kilise, Meryem Ana Kilisesi. Burası işte 15 Ağustos'ta çok kalabalık oluyormuş, dolup taşıyormuş. Yani inananlar için bir tür bir hac yolculuğuna benziyormuş yani. O yüzden değil mi? önemliymiş. Yani bu köye insanı taşıyan, en çok turisti çeken konu bu olsa gerek. Fakat bizim için aynı zamanda görsel doku çok hoş. Muhteşem. Güzel çok yani. Arnavut Araba kaldırım. geçmesi. Şirince'de geçtiği gibi Şirince'de de isyan etmiştik böyle arabalara ama komşuda da durum farklı değil. Çok güzel, mutlaka gelin diyorum ben. Güzel bir köy. Şöyle göstereceğim. Şimdi köy kahvesinde hemen kilisenin yanında kafeterya diye bir köy kahvesinde oturduk. Serin serin. Aras Beyciğim de orada uzanmış halde. Bir şeyler içeriz. İçerisini görürüz kiliseyi. Sokaklarında dolaşırız. Sonra da artık Midilli'de son gün. Gördüğümüz yerleri size de göstermeye devam ederiz. Aynen öyle. Hadi bakalım. Agiosos köyü. Kaynari. Sizlerle. Kaynari. Kaynari mi Kaynari içeceğiz? gördüm. Yok, sıcak. Ha, sıcak Tarçınlı bir içilmez. şeymiş. Onları yazacağım anam. Sıcakta içilmez. Buket geziyor. Ne reklam yaptın be. Kendi videomda kendi reklamımı bu kadar yapmadım ha. Hepsi organik takipçilerim. Efendim şimdi geldik Midilli'nin merkezi olan Mytilini kasabasına. Burası adanın merkezi. Feribotlar buraya yanaşıyor. Şimdi bizim de dönüş feribotumuza yaklaşık 1 saatimiz var. Biraz Mytilini sokaklarını dolaşacağız. Artık gördüğümüz yerleri sizlerle paylaşacağız, dolaşacağız. Bakalım
Dün aslında geldik ama biraz tabii pazar olduğu için burada her yer kapalı. Süpermarketinden büfesine kadar. Bugün pazartesi günü siesta saatindeyiz gene, o da ayrı bir konu. Gene açık olan. İnsan azalmış. Aklı olan. Yatar. Şuradan Gezmiyor. gidelim. Galiba o bazilika buradaydı. Gel bakalım Aras Bey. Aras Bey de dolaşıyor. Küçük seyyah. Ne gördün Buket? Bir şeyler. Bir şeyler gene bak, kurabiye bir şeyler gördü. Bakalım neymiş. Buket, dondurma ısmarladığın için teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Bunları hep kiloyla satıyorlarmış. Biz de taneyle alalım mı dedik. O zaman 80 cent bacım dedi, biz de aldık. Afiyet olsun. Kapalı. Ah, şaşırdım. Hiç sekmez. Kavaladı da her yer Ya, kapalıydı. dostum çok tatlı da dinleniyor. Mitilini'yi de şöyle 1 saat kadar dolaştık siestasında, boş sokaklarında. Şimdi yavaş yavaş dönüyoruz. Aslında biz dün akşam da buradaydık. Aras'ın keyifler yerinde. Şimdi bu videoyu yavaş yavaş bitireceğim. Gördüğüm yerleri size gösterdim. Fakat Midilli hakkındaki tecrübelerimi, düşüncelerimi ve araçla buraya gelmeyi düşünüyorsanız neler yapmanız gerekiyor, onları ayrı bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Hangi plajlardan keyif aldık, hangisi nasıldı, ne artıları var, ne eksileri var, yolları nasıl, hepsini Midilli ile ilgili diğer videomda paylaşacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Kaldığımız otelleri ve düşünceleri linkini de aşağıya bırakıyorum. Buraya gelecekseniz onlara da bakabilirsiniz Booking üzerinden. Efendim, kanala abone olmak ücretsiz. Kendinize iyi bakın. Başka bir seyahatte görüşmek üzere. Aras kendi kendine gitmiş. Şurada bir koltuk. Oğlum nereye oturdun? Aras'cığım gelir misin? Adam kendi kendine oturdu. Siparişini de verecek. Böyle işte. 4 yaş. Bu sıcakta. Ne zaman Türkiye'ye gideceğiz? Ne zaman Türkiye'ye mi gideceğiz? Türkiye. Niye, ne oldu? Yunanistan'ı beğenmedin mi? Hayır, Türkiye. Irmağının akışına Çünkü- ölürüm.